Nohudumuz buzluktan çıktığı için biraz sert. İdare etsinler. Şimdi de ağzını kapatıyorum. Ve şöyle iyice karıştırıyorum. Sonra da şöyle sosumuzu üzerine gezdiriyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde dostlar. Sonra üzerine suyumuzun devamını da ekleyip sevgili dostlar, bugün sizlere harika bir pırasa yemeği hazırlayacağım. Onun için 2 kilo pırasa aldım. Yarım kilo havuç aldım. Bir su bardağı nohudum var. Bir çay bardağı pirincim var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ve baharatım, tuzlarım var. Herkes baharatını kendine göre kilosunu koysun. Kaça aldın? 8 liraya aldım. Havuç? Havucu 10 liraya aldım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş doğramaya başlayalım dostlar. Şöyle havuçları da bu büyüklükte doğrayacağım. Pardon, pırasaları da bu büyüklükte doğrayacağım dostlar. Biraz daha iri doğrayacağım pırasalarımızı. Size göstereyim, sonuna kadar sizi yormayın. Bakın bir tane de pırasamızdan doğrayayım. Bakın bu şekilde doğrayacağım pırasalarımızın büyüklüğünde ortalama olarak. Dostlar, tahtada doğradığımda böyle açıldı çünkü bastırınca, ama şöyle elimizde doğrarsak ne olmaz? Açılmaz. Bu şekilde doğrayacağım Allah izin verirse. Size nasıl doğradığımı gösterdim. Ondan sonra da tencerede görüşürüz. Tahtada değil, elimizle doğruyoruz. Bunun püf noktası da bu. Evet, çünkü tahtada daha ezildi. Bakın bu şekilde dağılmış oldu. Tenceremizin içine doğruyorum. Şimdi senin yurt dışından çok izleyicin var. Özellikle de Almanya'dan Selena. Selena'ya selamlar, sevgiler. Evet, Almanya'dan Selena. Çeviri sistemiyle, Google'la, dil çeviri programıyla bizim her konuştuğumuzu çeviriyor, yazdıklarımızı çeviriyor, okuyor ve onun dışında dünyanın birçok ülkesinden takipçim var. Türk usulü pırasa yemeğini muhakkak denemenizi istiyorum. Özellikle de Selena denesin Almanya'da. Evet. Yaparsa eline sağlık şimdiden. Kolay gelsin. Evet, bütün yurt dışında izleyen izleyicilerimize önemli belirtiyoruz. Bunu yapmadan geçmeyin. Hani videoyu izleyin, tamam. Ama muhakkak bu yemeği deneyimleyin, öyle. Ve bize de yazın nasıl olduğunu. Damak tadınıza uyup uymadığını. Ben zeytinyağlısını seviyorum. Tabii buna et de kullanılabilir. Ama ben zeytinyağlısını sevdiğim için taze yapraklarını asla atmak istemedim dostlar. Böyle birbirinden karışık olarak. Çalacağım diye çalıp da yiyemedim. Bir de bunun istediği şey diyeyim, Allah Allah. Şimdi demeyeceğim diye kendime söz verdim. Ben oruç tutuyorum. Kızım da benim karşıma geçmiş. Ay Allah versin. Ne diyeyim ben sana? Orucu bana tutmuyor. Yüce ya Rabbime tutuyor annem. İyi, peki. Sevgili dostlar, bakın böyle bir yemek kaşığı salçamız var. Bir bardak zeytinyağımızı, çiçek yağımızı döküyoruz. İsteyen zeytinyağı da kullanabilir. Ondan sonra şöyle biraz karabiber. Herkes kendi zevkine göre biraz şöyle pul biber. Pul biberi biz kendimiz yaptık dostlar. Şöyle yeteri kadar da tuzumuzu güzelce bir karıştıralım. Şöyle
güzel bir sos hazırlayalım. Bir bardak suyumuzu koyalım ki salçamızı iyice ezelim. Pirinçlerimizi de koyuyorum şöyle. Nohudumuz buzluktan çıktığı için biraz sert. İdare etsinler. Şimdi de ağzını kapatıyorum. Ve şöyle iyice karıştırıyorum. Sonra da şöyle sosumuzu üzerine gezdiriyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde dostlar. Sonra üzerine suyumuzun devamını da ekleyip şöyle güzelce bunu da üzerine dökerek her yerine karışmasını sağlayacağız. Tamam. Şimdi kapağını kapatıp birazcık daha sallayacağım ki her yerine sosu da değsin. İşte tamam. Şimdi ağzını kapatıyorum ve doğru ocağımızın üstüne koyuyorum. Kısık ateşte bir yarım saat pişsin bakalım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, bakın dostlar, şimdi şöyle bir karıştıralım. Bakalım ne alemde. Güzel pişiyor. Oh. Harika görünüyor. Pişsinler bakalım böyle. Altında kısalım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. İçine bir bardak sıcak su ilave ediyoruz. Bakın dostlar, harika pişmiş. Ve şimdi servis zamanı. Oh. Şöyle birazcık da suyundan koyalım. Sevgili dostlar, şöyle üstüne bir de limon sıktık mı? Böyle yenir bu. Oo, bakın böyle limon olmazsa olmaz. Limon bunun beyefendisi. Harika oldu. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Evet, bizi izlemeyi unutmayın lütfen. İşte böyle. Ne diyeyim, anlayamadım dostlar. Diyecektin ki bizi Facebook'ta, Instagram'da paylaşmayı unutmayın. WhatsApp'ta paylaşmayı unutmayın. Bizi Instagram ve Facebook'ta, Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Pinterest'te bizi takip etmeyi unutmayın diyecektin Leyli Sultancığım.